Evrenin en uzak ve en sessiz köşelerinde bildiğimiz fizik kurallarının tek tek anlamını yitirdiği yerler var. Zamanın yavaşladığı, mekanın büküldüğü ve karanlığın sadece bir renk değil, bir son olduğu yerler. Bunlar basitçe boşluk değil, evrenin dokusuna mühürlenmiş, geri dönüşü olmayan kozmik kapılar, kara delikler. Ama asıl soru şu, eğer bir gün istemeden ya da meraktan bir kara deliğe doğru düşmeye başlasaydın ne olurdu? Daha olay ufkuna gelmeden parçalanır mıydın? Yoksa içine girdiğini bile fark etmeden yoluna devam mı ederdin? Zaman senin için mi dururdu yoksa dışarıdaki evren mi hızlanırdı? Çoğumuz kara delikleri her şeyi yutan kozmik canavarlar olarak düşünürüz. Ama işin tuhafı şu, evrenin en karanlık yerleri aynı zamanda evrendeki en parlak olayların da merkezinde durur. Ve bir kara deliğe düşmek, sandığımız gibi anında yok olmak değil. Çok daha garip, çok daha rahatsız edici bir deneyim. Şimdi kemerini bağla. Çünkü bu videoda bir kara deliğin kenarından başlayıp olay ufkunun ötesine kadar iniyoruz. Ve emin ol, bu yolculukta bildiğin hiçbir gerçeklik sağlam kalmayacak. Her şey, güneşimizden onlarca kat daha büyük bir yıldızın, milyonlarca yıl süren hayatının sonunda yakıtını bitirmesiyle başlar. Artık içeriden dışarıya doğru iten hiçbir güç kalmamıştır. Ve o anda yıldız kendi ağırlığıyla baş başa kalır. Sonrası çok hızlı gerçekleşir. Saniyeler içinde ışık hızının kayda değer bir bölümüne varan bir hızla yıldızın çekirdeği kendi içine doğru çöker. Bu çöküş uzay zamanın dokusunu adeta bir kumaş gibi gerer, büker ve en sonunda yırtar. Ortaya çıkan yoğunluk bildiğimiz bütün ölçüleri anlamsız bir hale getirir. Şöyle düşün, güneşin tamamını alıyorsun ama onu devasa bir gök cismi olarak değil, arabayla bir uçtan diğerine yarım saatte gidebileceğin yaklaşık 20-25 kilometrelik küçük bir şehrin içine sıkıştırıyorsun. Atomlar arasındaki boşluklar yok oluyor. Madde artık katı bile sayılamayacak kadar eziliyor. İşte bu an, kütle çekiminin evrende tartışmasız kazandığı andır. Ne nükleer tepkimeler, ne ışık, ne de bilinen herhangi bir kuvvet. Hiçbiri bu çöküşü durduramaz. Ama işin ilginç tarafı şu. Kara deliklerin siyah olması, onların tamamen görünmez olduğu anlamına gelmez. Hatta tam tersine, evrenin en parlak, en göz kamaştırıcı sahnelerinin arkasında çoğu zaman bir kara delik vardır. Özellikle süper kütleli kara delikler, galaksilerin merkezinde adeta bir motor gibi çalışırlar. Bir kara delik maddeyi yutarken, bu madde doğrudan içeri düşmez. Olay ufkuna ulaşmadan önce ışık hızına çok yakın bir süratle dönmeye başlar. Gaz ve toz birbirine sürtünerek kızışır. Milyonlarca dereceye kadar ısınır ve inanılmaz miktarda enerji açığa çıkarır. İşte biz bu kozmik ışık seline kuasar diyoruz. Bir kuasar tek başına içinde bulunduğu galaksideki bütün yıldızların toplamından yüzlerce kat daha fazla ışık yayabilir. Yani evrenin en karanlık kalbi aynı zamanda evrenin en güçlü fenerlerinden biridir. Ve bu görkemli ışık gösterisi sessiz de değildir. Çoğumuz uzayı mutlak bir sessizlik olarak hayal ederiz ama gerçek bundan biraz daha tuhaf. NASA'nın Perseus galaksi kümesinde gözlemlediği gibi kara deliklerin çevresindeki devasa gaz bulutları titreşir. Bu titreşimler aslında birer basınç dalgasıdır. Normalde kulağımızın algılayamayacağı kadar düşük frekanslı olan bu dalgalar sonifikasyon yöntemiyle insan kulağına uyarlanmıştır. Ortaya çıkan ses derin ve tek düze bir uğultu gibidir. Sanki evrenin içinden gelen ağır bir nefes gibi. Bu ses bize şunu hatırlatır. Uzay boş değil. Kütle çekimi boşluğu bile titretecek kadar güçlüdür. Ve bu titreşimin en uç noktaya vardığı yer bir kara deliğin çevresidir. Bu karanlık devin çekim alanına yaklaştıkça gördüğün şeyler yavaş yavaş gerçeklik hissini kaybetmeye başlar. Artık uzay düz bir sahne değildir. Eğilir, bükülür, adeta akmaya başlar. Tam bu sınırda kütle çekiminin ışığı bile tuzağa düşürdüğü garip bir bölgeyle karşılaşırsın. Foton küresi. Burası ışığın kaçamadığı ama henüz tamamen içeri de düşmediği bir eşiktir. Buradaki ışık sanki uçurumun kenarında dengede kalmaya çalışan bir cambaz gibi kara deliğin etrafında dönüp duruyor. Teorik olarak
tam doğru noktada ve doğru açıyla durabilseydin, önüne baktığında kendi enseni görebilirdin. Kulağa oldukça saçma geliyor değil mi? Bunu şöyle düşün. Ensenden yansıyan ışık, kara deliğin çevresinde tam bir tur atar ve tekrar gözlerine geri döner. Evrenin en kusursuz ama en rahatsız edici aynası burasıdır. Eğer bu kara delik hızla dönüyorsa iş daha da garipleşir. Ergosfer adı verilen bir bölgeye girersin. Burada dönen şey artık sadece madde değildir. Dönen şey uzayın kendisidir. Öyle ki durmak fiziksel olarak imkansız hale gelir. Ne yaparsan yap, uzay zamanın bu akıntısından kaçamazsın. Nehirde sürüklenen bir kağıt parçası gibi istemesen bile bu karanlık merkezin etrafında savrulmaya başlardın. Ve burada şunu fark ederdin. Bu noktadan sonra artık kara deliğe yaklaşmak bir hareket değil, geri dönüşü olmayan fiziksel bir zorunluluktur. Ama işin en acımasız kısmı henüz yeni başlıyor. Fizikte buna spagettileşme deniyor. Adı biraz masum ama yaşanan şey hiç de öyle değil. Sebebi çok basit ama etkisi korkunç. Kütle çekimi farkı. Bir kara deliğe ayakların önde yaklaştığını düşün. Ayaklarınla başın arasındaki mesafe santimetrelerle ölçülebilecek cinsten değil mi? Normalde hiçbir şey ifade etmeyen bir fark. Ama burada her şey değişir. Ayakların kara deliğin merkezine biraz daha yakın olduğu için üzerine etki eden çekim kuvveti başına etki edenden kat be kat fazladır. Bu fark vücudunu yukarıdan aşağıya doğru çekmeye başlar. Üstelik bir anda da değil, yavaş yavaş. Sanki görünmez biri seni iki ucundan tutup çekiyormuş gibi. Vücudun uzamaya başlar, incelir, yanlardan daralır. Atomların bile yerinde duramaz. Senden geriye neredeyse tek çizgi halinde dizilmiş bir madde akıntısı kalır. İşte spagettileşme tam olarak budur. Ama burada ilginç bir detay var. Eğer düşmekte olduğun kara delik süper kütleli ise bu süreç olay ufkunun çok daha derinlerinde başlar. Yani ufkun arkasına geçtiğin anda bile hiçbir şey hissetmeyebilirdin. Ama daha küçük, yıldız kütleli bir kara delikte işler o kadar da nazik değil. Sen daha olay ufkuna ulaşmadan çok önce parçalanır, aşırı ısınır ve bir plazma akıntısına dönüşürdün. Olay ufkunu geçtiğin anda gerçeklik ikiye ayrılır. Dışarıdan bakan bir gözlemci için durum tamamen farklıdır. Sen olay ufkuna yaklaştıkça hareketlerin giderek yavaşlar. Bunun nedeni kara deliğin güçlü kütle çekiminin zamanı bükmesidir. Aynı anda senden yayılan ışık da enerji kaybeder. Dalga boyu uzar ve giderek kızıl renklere kayar. Bu yüzden dışarıdaki gözlemci seni hiçbir zaman olay ufkunun ötesine geçmiş gibi göremez. Sen o sınırda asılı kalmış bir silüet gibi görünürsün. Zaman senin için orada donmuş izlenimi verir. Dış evren açısından sen içeri düşen bir cisim değil, ışığı yavaş yavaş solan, giderek belirsizleşen bir görüntüsündür. Ama senin için durum bambaşkadır. Olay ufkunu geçtiğini özel bir an olarak hissetmezsin. Zaman senin açından normal akmaya devam eder. Ancak dışarıyla olan tüm bağın kopmuştur. Artık evrenin geri kalanından gelen yeni hiçbir bilgi sana ulaşamaz ve sen de dışarıya hiçbir şey gönderemezsin. Buna rağmen etraf bir anda karanlığa gömülmez. Bir süreliğine etrafına bakabildiğini sanırsın. Çünkü gözlerine ulaşan ışık sen daha ufku geçmeden çok öncesinde yola çıkmış olan ışıktır. Aslında gördüğün şeyler yeni değildir. Sadece gecikmiş bir geçmişin son görüntüleridir. Zaman geçtikçe görüş alanın giderek daralır. Işık her yönden gelmez. Adım adım tek bir yöne sıkışır ve o yön artık bir tercih değildir. İçeride zaman ve mekan yer değiştirir. Merkeze yani tekilliğe doğru ilerlemek artık bir ihtimal değil. Tıpkı yarının gelmek zorunda olması gibi tekilliğe ulaşmak da zorunlu bir gelecek haline gelir. Ne durabilirdin ne de yön değiştirebilir. Ama işte burada fiziğin en çılgın sorusu ortaya çıkar. Bu gerçekten de bir son mu? Bazı teorilere göre kara delikler evrenin tek yönlü çıkmazları olmayabilir. Matematiksel olarak onların tam tersi olan ak delikler mümkündür. Eğer kara delikler hiçbir şeyin kaçamadığı kozmik girişlerse, ak delikler de hiçbir şeyin içeri giremediği kozmik çıkışlardır. Daha da ileri giden bazı kuramcılar şunları öne sürer.
Bir kara deliğe düşen madde, uzay zamanın içinden geçen bir solucan deliği aracılığıyla evrenin bambaşka bir noktasında ya da belki tamamen başka bir evrende bir ak delikten dışarı fışkırıyor olabilir. Eğer bu doğruysa kara delikler bir mezar değil. Onlar evrenin karanlığa açılan tünelleri olabilir. Bizler şimdilik bu kozmik labirentin yalnızca girişindeyiz. Kara deliklere baktıkça karanlığı değil, aslında bilginin sınırlarını görüyoruz. Ne kadar derine bakarsak bakalım, cevaplardan çok sorularla karşılaşıyoruz. Ve belki de işin en tuhaf tarafı da bu. Evrenin en karanlık yerleri aslında bize varoluş hakkında söyleyecek en çok sözü olan yerler bile olabilir.